Bir toplum düşünün. Haftada bir gün boyunca hayatı tamamen durduran, elektriği bile kullanmayı reddeden, bir lokma peynirle bir parça eti aynı sofraya koymayı büyük bir günah sayan, sabah uyandığında ilk işi ruhsal bir temizlik yapmak olan ve çocuklarını televizyon, internet, sosyal medya olmadan büyüten. Kulağa modern dünyada imkansız gibi geliyor değil mi? Ama bu bir efsane değil. Bu Yahudi toplumunun yüzyıllardır değişmeden gelen günlük yaşamı. Yahudiler için bu kurallar sadece yasaklardan ibaret değil. Kimliklerini koruyan görünmez bir bağ, binlerce yıldır ayakta kalmalarını sağlayan güçlü bir zırh. Kimine göre aşırı, kimine göre hayranlık uyandırıcı. Ama kesin olan bir şey var. Bu yaşam biçimi bugün hala milyonlarca insan tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bugün size dışarıdan bakıldığında tuhaf, içeriden bakıldığında ise kutsal anlamlarla dolu olan Yahudi yaşam kurallarının ilginç gerçeklerini anlatıyorum. Yahudilik dünyanın en eski tek tanrılı dinlerinden biri olarak kabul edilir. İnançlarına göre Tanrı, Tevrat'ı İsrailoğullarına gönderdi ve onlarla bir ahitleşme yaptı. Benim emirlerime uyarsanız size kutsal toprakları vereceğim. Yahudiler Tanrı tarafından seçilmiş halk olduklarına inanırlar. Halaka'ya göre çocuk Yahudi bir anneden doğmalıdır ve ancak bu şekilde gerçek Yahudi olur. Bu yüzden Yahudilik yüzyıllardır misyonerlik yapmayan kapalı bir inanç olarak bilinir. Ama inançtaki en sıra dışı nokta seçilmiş halk fikridir. Tanrı'nın İbrahim'in soyundan gelenleri özel bir görev için seçtiğine inanırlar. Yahudi kelimesi Hazreti Yakup'un 12 oğlundan biri olan Yahudo'nun soyundan gelen insanlara denilmektedir. Bir Yahudi evinde sabahın erken saatlerinde güne şu ritüelle başladıklarını görürsünüz. 3 kez el yıkama. İbadet öncesi eller yıkanır. Tallit adı verdikleri örtüyle baş örtülür. Kudüs'e dönmüş dua ederek hafifçe öne ve arkaya sallanırlar. Bazı yönleri Müslümanlığa benzer. Çünkü iki din de aynı tarihi kökten gelir. Fakat Yahudiliğin en çarpıcı ritüeli Şabat. Elektrik yok, telefon yok, araba yok, ateş yakmak yok ve hatta bir önceki günden açık kalan ışığın bile kapatılması yasak. Her hafta cumartesi günü hayat bir anda sıfırlanır. Bunlarla birlikte benzeri 39 iş de o gün haram kabul edilir. Bu sadece bir ibadet değil, modern hayatın temposuna karşı bir nefes alma alanı. Peki o gün ne yapıyorlar? Aileyle bir araya gelinir. Şarabın da eşlik ettiği özel yemeklerin yapıldığı masada 2 tane mum eşliğinde kutsal dualar okuyup yemek yenir. Yahudilerin asla yemediği ve yasak olan şeyler de vardır. Ve bunlar kaşerut adı verilen kurallara göre şekillenmiştir. Örneğin domuz eti, tavşan, deve ve kabuklu deniz ürünleri Yahudi mutfağında asla yer almaz. Sadece çift toynaklı ve geviş getiren hayvanlar helaldir. Eğer bir hayvan kesilip yenecekse, hayvanın acısını en aza indirecek şekilde kesilir ve kanı tamamen akıtılır. Asıl en çarpıcı yasak nedir biliyor musunuz? Et ve süt ürünleri aynı sofrada yer almaması. Aynı tencerede pişirilmemesi. Sebebi ise Tevrat'tan gelir. Ayette şöyle geçer. Oğlu annesinin sütünde pişirmeyin. Yahudi bilginleri için hayvan yaşamına karşı şefkat ve saygı eksikliği zulüm eylemi olarak kabul edilir. Hafif sütlü gıdaların yenmesinden sonra ağız çalkalanıp masa örtüsü dahil kapkacak değiştirildikten sonra etli yiyecekler yenebilir. Ama tam tersi mümkün değildir. İsrail'de dünyaca bilinen burger markasının kaşar şubelerinde peynirli hamburger bile yoktur. Mutfakta et ve süt ürünlerinin kullanıldığı tabaklar, bıçaklar, çatal ve kaşıklar bile ayrı tutulur. Yemeğe başlamadan önce Müslüman geleneklerine benzer bir şey yaparlar. Kutsal dualarını okurlar. Siz hiç tüm mutfağı alüminyum folyo ile kapladınız mı? Yahudiler kutsal saydıkları bu bayramda bunu yapıyorlar. Hamursuz yani Pesah bayramı. Yahudilerin Mısır'daki köle hayatından aceleyle kaçışını sembolize eder. Kaçarken ekmek mayalayacak kadar zamanları olmadığı için mayasız ekmek yani matzah yemişlerdir. Bu olayın anısına bugün Pesah boyunca mayalı ekmek, kek, poğaça, makarna, bira ve her türlü mayalı veya fermente gıda kesinlikle yasaktır. Sadece yemek yasak değil, o gıdalardan tek bir kırıntı bile evde bulunamaz. Pasah öncesi ev temizliği sıradan bir bahar temizliği değildir. Bu temizlik dini bir zorunluluktur ve çok ciddiye alınır. Bu nedenle folyo ile kaplamak, Pesah boyunca kullanılan yüzeyler
yeni ve temiz kabul edilir. Eski yüzeylerdeki olası kırıntılar kaplanıp etkisiz hale gelir. Fakat tüm Yahudiler evini folyo ile kaplamaz. Sadece çok dindar ve bazı Ortodoks grup din insanları tarafından yapılır. Yahudi toplumunda kadın ve erkek rolleri çok belirgindir. Özellikle dindar ve Ortodoks kesimlerde bu ayrım daha net hissedilir. Erkekler genellikle ibadet etmekle ve Tevrat üzerinde çalışmakla yükümlüdür. Kadınlar ise daha çok ev işleri ve çocukla ilgili sorumlulukları üstlenir. Bu yüzden eş zamanlı ibadetlerden muaf tutulur. Geleneksel sinagoglarda kadınlar ve erkekler ayrı ayrı oturur. Erkekler daha ön planda, kadınlar ise arka planda ya da üst bölümlerde yer alır. Kadınların kıyafet kuralları da çok nettir. Evli kadınlar saçlarını peruk ya da tiçhel veya mitpahat denilen eşarpla kapatır. Erkeklerde ise siyah beyaz kıyafetler, kipa ve büyük siyah şapkalar dikkat çeker. Başlarını örtmek onlar için zorunludur. Bu yüzden genelde kipa takarlar. Bir Yahudi yakınını kaybettiğinde kıyafetinin bir parçasını yırtar. Kıyafeti yırtmak kişinin kalbinin parçalandığını sembolize eder. Yas tutan kişi derin acısını dışa vurur. İçim yırtıldı. Hayatında bir boşluk açıldı manasına gelir. Bu ritüel binlerce yıldır hiç değişmedi. Yakınını kaybeden kişiler sandalyelere değil, genellikle yere yakın alçak taburelere oturur. Komşular gelir, yemek getirir. Hiçbir şey istemeden sadece yanında oturur. Bu, yas tutanın sosyal hayattan çekilip iç dünyasına dönmesi için tanınan kutsal bir zamandır. Alçak bir yatakta uyur. Çünkü normal bir yatakta uyumak rahatlık ve düzenli yaşamın simgesidir. Fakat yas döneminde kişi rahat olmamayı bilinçli olarak seçer. Bu, ben şu anda normal bir hayat sürmüyorum demenin bir yoludur. Makyaj yapılmaz, tıraş olunmaz ve aynaların üstü örtülür. Bu kendimizle ilgili olmaktan çok ölen kişiye odaklanma zamanı olduğunu hatırlatmaya yardımcı olur. Şimdi Yahudi dünyasının en gizemli ve en kapalı kapısına geliyoruz. Gün doğarken ultra ortodoks mahallenin dar sokakları sessizdir. Kapılar açılırken erkeklerin yüzündeki uzun payot perçemler ve kadınların şiye tel perukları hemen göze çarpar. Toplulukta herkes geleneklere sıkı sıkıya bağlıdır. Kadınlar diz altı eteklerle, erkekler siyah paltolar ve geniş şapkalarla dışarı çıkar. Sabahın erken saatlerinde evlerdeki düzen bile farklıdır. Kaşar kuralları yüzünden mutfakta iki ayrı dünya vardır. Süt için ayrı tabaklar, et için ayrı tencereler. Aynı anda bir araya gelmeleri kesinlikle yasaktır. Çoğu evde televizyon yoktur. İnternet filtrelidir. Telefonlar bile sadece temel işlevlere sahiptir. Erkek çocuklar daha 3 yaşından itibaren yoğun Tevrat eğitimine başlıyor. Matematik ve fen bilgisi gibi modern dersler ise birçok okulda ya hiç yok ya da çok yüzeysel öğretiliyor. Evlilikler genellikle görücü usulüyle gerçekleşiyor. Bazı cemaatlerde genç kızlar 19 yaşına bile gelmeden evlenmiş oluyor. Topluluğun dışına çıkmak isteyen gençleri ise çok zor bir hayat bekliyor. Modern eğitimleri olmadığı için iş bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu nedenle dışarı çıkanların bir kısmı depresyona giriyor. Bir kısmı ise tekrar cemaate geri dönüyor. Haret toplumunda neredeyse her bir aile hahama bağlı yaşıyor. Nereye taşınacaklarına, hangi işte çalışacaklarına, hatta hangi teknolojiyi kullanıp kullanmayacaklarına bile çoğu zaman cemaat karar veriyor. Ve gördüğünüz gibi bu ritüeller, bu kurallar ve bu yaşam biçimi dışarıdan ne kadar sıra dışı görünse de Yahudi toplumunun binlerce yıldır kurduğu güçlü bir kimliğin parçası. Modern dünyadan uzak gibi dursa da onlar için bu köklere bağlı kalmanın, inancı yaşatmanın bir yolu. Biz ise bugün bu kapalı dünyanın sadece küçük bir bölümüne baktık. Keşfedecek daha çok şey var. Bir sonraki bölümde başka bir konuyu inceleyelim. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.